Kardeşler, hepimizin zamanı kısıtlı. Ömürler Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin ömrü en kısa ömürdür. Dolayısıyla bu kısa ömürler içinde kitapların tamamını okuyamayız. Hadislerde bildirilen nafillerin tamamını kılamayız. Az önce ben size hadislerde bildirilen bütün nafilleri saydım. Bunların tamamını kılamazsın. Zamanın yetmez, gücün de yetmez. Kitaplar, İslam adına yazılmış binlerce, on binlerce kitap var. Bunların tamamını okuyabilir misin? Okuyamazsın. Şu halde biz ne yapacağız? En kestirme yoldan, en acil öğrenmemiz gereken bilgileri alabileceğimiz kitapları okuyacağız. İki, en kestirme yoldan yapabileceğimiz şekilde Allah'a borçları nasıl ödeyeceğiz? Kaza borçlarını kapattıktan hemen sonra nafilelerden yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Ama öncelik kazalardadır kardeşler. Bu kaza borçlarını yapmaya gayret göstereceğiz. Size bir taktik vereceğim kaza namazı konusunda. Günde bir günlük kaza namazından fazlaya çıkmayın. Bakın bu şeytanın birçoğunu kandırdığı bir meseledir. Adam diyor ki hocam sohbetlerinden çok etkilendim. 5 vakit namaza başladım. Benim 5 yılda kaza borcum vardı. Her gün 5 günlük kaza borcumu kılıyorum. Bakın 5 vakiti kılıyor, 5 günde kaza borcu kılıyor. Kaç vakit kılıyor günde bir? 30 vakit kılıyor bir günde. Sonra 3 ay sonra bir daha mesaj yolluyor. Hocam namazı bıraktım. Niye kardeş? Günde 30 vakit namaz kılarsan gücün biter, takatin biter, etrafındaki insanlar aşağılar, ayıplar. Bir sisteme koyman lazım, azar azar gitmen lazım. Yavaş yavaş yapman lazım. Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Bilinçlendin, öğrendin, borcun olduğunu bildin. Her gün bir günden fazla kaza namazı kılma. 2 yapma bak. 1. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 sene, 10 sene kılmaya devam et. Bu zamanlar içinde, bu zaman dilimi içinde öldün mü Allah senin sistemli bir şekilde kıldığını gördüğü anda senin bütün kaza borçlarını siler. Alimler böyle buyuruyor. Sen yeter ki niyetini düzgün yap. Bir taktik daha vereyim. İkindi namazının ilk sünneti, yatsı namazının ilk sünneti. Nedir kardeşler bizde? Sünneti gayri müekkede. Sünneti gayri müekkede demek, Muhammed Aleyhisselam'ın azınlıkla kıldığı, çoğunlukla terk ettiği sünnetler demektir. Bu sünneti gayri müekkedeleri kılacağımız zaman, ikindiye ya da yatsıya gittiğimiz veyahut evimizde kılacağımız zaman, ilk sünnete niyet edeceğimize, niyet ettim Allah rızası için ilk kılamadığım ikindi namazının kazasına diye niyet ederseniz ne oluyor? Bir günlük ikindi namazı borcu gitmiş oluyor. Anladınız mı kardeşler? Yatsı namazının ilk sünneti aynı şekilde niyet ettim Allah rızası için üzerime borcunu kaldıramadığım, üzerime borç olan yatsı namazının farzının kazasını kılmaya diye niyet ettim mi kalbinden? İlk sünnetin yerine bu 4 rekatı kıldım mı bir günlük yatsı namazı borcu çıkmış oluyor. Bu şekilde yavaş yavaş borçlar kapatılmış olacak. Akşam namazını kıldım. Farzı kıldım peşinden son sünneti. Peşinden evvabine duracaksın ya. Sen evvabine niyet etme. Sen neye niyet et? Niyet ettim Allah rızası için ilk kılamadığım ya da en son kılamadığım akşamın farzının kazasına. 3 rekat kaza namazı kıl. Bir günlük kaza borcunu aradan çıkart. Yatsının son sünnetini kılıyorsun ya. 2 rekat. Sen onu 4'e çıkart. 4'e çıkart ama de ki en son kılamadığım yatsının farzının kazasına bak. Bir gün içinde bir yatsı namazında 2 günlük yatsı namazının kazası borcunu kapatmış oldum. Bunlar hep borcu kapatma taktikleridir. Yavaş yavaş borcu kapatacağız. Ben 16 yaşında başladım namaza. 1 yıllık borcum vardı. 15,5-16 yaşında başladım. O 1 yıllık borcu 2 yıl içinde kapattım. 1,5-2 sene içinde yavaş yavaş kaza borcumu kapattım. Şu anda elhamdülillah sıfıra sıfırım. Bu şekilde niyetimizi halis yaparsak borçları kapatırız inşallah.